Şimdi efendim aslında hani herkesin popüler gündemi böyle bir yapay zeka konuşuluyor ya. Biz bu işi konum zekasındaki yenilikleri paylaşacağız sizlerle efendim. Bu sunumu yapmak üzere de KEBE firmasından Sayın Oumar KEBE'yi sahneye rica edeceğim ve aynı zamanda çeviri içinde Sayın Necmettin Ertaş bizlerle yardımcı olacak. Sayın KEBE ve Ertaş'ı sahneye rica ediyorum efendim. Hello. Hello. Good morning. Morning. You've got the slides. You've got the slides. They will erect. Okay. Okay. What is there? Pointer, yeah. Yeah. Just this one. One moment, please. Oumar, one moment, please. Çevirebilir misiniz? Okay. Merhaba. My name is Oumar KEBE. I'm very delighted to be here and to represent KEBE. Today I'm going to talk about the two main topics. The first one is about the latest release of MapInfo 2019, and also I will talk about our new product Spectrum Special Connect. Merhabalar, ben Oumar KEBE. Bugün sizlere öncelikle KEBE bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Bu sunumu yapmam için. Bugün sizlere MapInfo Pro 2019 ve Spectrum Special Connect uygulamalarımızı anlatacağız. Program ve uygulamaları. Before I get into the highlights of this new release, I would like to to clarify that within KEBE we are very committed to maintain our competitive position as being the easiest to use all-in-one location analytics platform. Bu programı anlatmadan önce sizlere belirtmek isterim ki KEBE'un MapInfo Pro 2019'u çıkarırken özellikle kolay kullanım, kolay kurulum ve bununla birlikte rekabetçi bir şekilde piyasaya hakim olmaya çalıştığımızı belirtmek istiyorum. So these are the four main enhancements in this new version. So the first one you will notice the SQL improvements. That's the first enhancement that I'm going to talk about. So this is the interface around SQL that most of you are familiar with this dialog which is 24-year-old. Öncelikle sizlere bu SQL arayüzümüzden bahsedeceğim. Bu arayüzümüzde yaptığımız yenilikleri anlatacağız. Bununla birlikte bu görmüş olduğunuz sağdaki biraz daha koyu gri olan SQL penceresi ise sizlerin yaklaşık 24 yıldır aşina olduğunuz SQL penceresiydi. And now we have launched a new SQL interface, a wholly new, with which now you can easily create new statements. As you can see from your top here, you can easily, you've got a menu bar for favorites, renew. You can then reload and save. And obviously your traditional statements, the list of statements is still available by scrolling down. You get access to your list of statements, of course. And this is also to mention that we have not left apart the previous statement, your other capabilities. All the main features that you had within the statements are already available. It's just the particular emphasis is with this new interface, you've got a unique window where you can do really whatever you need to do without having to open a Map Basic window. Öncelikle bu göstermiş olduğumuz SQL penceresi tamamen eski versiyonlara göre tamamen yeni bir SQL penceresi. Burada can you go back one more slide please? Bir geriye gelebilir misiniz? Bu görmüş olduğunuz pencerede özellikle eski versiyonlardan farklı olarak burada yapmış olduğunuz komutların geçmişini görebiliyorsunuz. Bu sayede hızlı bir şekilde MapInfo içinden Map Basic penceresini açmadan da
bu geçmişte girmiş olduğunuz komutları da buradan seçebiliyorsunuz. Favorilerinizi ekleyebiliyorsunuz. Bu sayede daha hızlı işlem yapabiliyorsunuz. Daha efektif, daha pratik. The next thing I would like to address about the new release is the layout improvements. Most of you have noticed we've received feedback from our customers that the layout was taking too long to refresh. We've taken the matter seriously and find out that there's been a few for the product, for the layouts to refresh. There's been some work in the background which was delaying the process, so we fixed that. And now we can come with confidence say that we've improved the performance when loading workspaces. We've also improved the performance when it comes to zooming or panning layouts. Özellikle çıktı penceresinde yapmış olduğumuz yenilikler ise siz kullanıcılarımızdan gelen geri bildirimler sonucunda biz öncelikle bu çıktı penceresinde onun üzerinde bir işlem yaptığınızda zaman zaman yavaşlamalar olabiliyordu. Bu yüzden çizgi ve alan objelerindeki değişikliklerin hızlı bir şekilde yansıması için çalışmalar yaptık. Bununla birlikte bu çıktı penceresini daha güzel bir görünüm, daha efektif kullanılabilir, daha iyi bir görünüme kavuşmasını sağladık. Bu sayede siz çıktı penceresine zoom in, zoom out yaptığınızda ya da workspace'lerinizi açtığınızda artık eskisinden daha hızlı çalışıyor. Now I would like to talk about the heat map. With MapInfo 2019, we've taken some of the great functionalities that we have in another product called MapInfo. Oops, I think the slides are going a bit quickly. So if we can come back. Okay, maybe we can just directly talk about it. Okay, yeah. So in terms of the heat maps, we've taken the functionalities from a product which is existing, which is called MapInfo Raster or MapInfo Pro Advanced. We've added those functionalities into the standard version, so you don't have to have the standard or MMR version to use the heat map. You can now easily access to the heat maps with the MapInfo standards, and you can select the style that you're interested in, whatever the category of heat map you'd like. Yeah. Okay. Öncelikle az önce görmüş olduğunuz penceredeki bu yoğunluk haritasını biz önceden MapInfo Raster ya da MapInfo Advanced versiyonunda sunuyorduk. Bunu artık MapInfo Standard versiyonuna da çektik. Bu sayede bu heat map yani ısı haritası ya da işte yoğunluk haritası diye nitelendirebileceğimiz uygulamayı artık MapInfo'nun standart versiyonunda da ihtiyacınız olan projeler için kullanabileceksiniz. Another functionality with the new release is the functionality MapInfo Marketplace. I'm very excited about this new release. The same way you would use App Store or Google Play Store. So now with MapInfo, we've added a new window that allows developers to upload their applications and share it with the community of users around the globe. So one example of application is, for example, MapInfo Drone, developed by some users in Australia, or MapInfo Pro XL. All these applications can be uploaded into the marketplace. And for example, here in Turkey, we've got great users and developers. This is an opportunity for you to publish your applications with the help of Pitney Bowes, of course, to the marketplace so other users can benefit and share. Bahsetmek istediğimiz bir diğer modül ise MapInfo Marketplace. MapInfo Marketplace'te siz kendi yazmış olduğunuz uygulamaları da burada paylaşabiliyorsunuz. Diğer kullanıcıların paylaşmış olduğu uygulamaları indirebiliyorsunuz. Bu sayede MapInfo topluluğundaki kullanıcılar birbirleriyle interaktif bir şekilde hazırlamış oldukları programları paylaşabiliyor. Daha önce bunun çeşitli örneklerini belki duymuşsunuzdur. MapInfo Excel gibi ya da MapInfo
Birleşik Krallık'ta çeşitli kullanıcılarımız farklı uygulamalara yayınladılar. Bu uygulamaya girerek siz de kendi yazmış olduğunuz programları ekleyebilirsiniz. Aynı App Store ya da Google Play'de olduğu gibi. So that was it for map info. These, as I said at the beginning, these are just the highlights. There are lots of new features that are included in the new version. We couldn't talk about it because we've got timing constraints. Of course, we're happy to show the demonstration outside at the Pitney Bowes booth. And also, I will take this opportunity to announce to you that the 2019 version has been released today. Mapinfo 2019'da burada bahsettiğimizden çok daha fazla ve çeşitli yenilikler var. Buradaki zaman kısıtlaması yüzünden biz bunu tamam anlatamıyoruz ama dışarıdaki standarda gelerek bizim göstereceğimiz demo uygulamasını inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda bugün Mapinfo 2019'da yayına girdi. Bunu Pitney Bowes'un web sitesinden temin edebilirsiniz. Now I will move on to my last topic. I will go through very quickly. In addition to Map Info Professional within Pitney Bowes, we've got a web mapping application called Spectrum Spatial Analysis. So that's been around for nearly 3 years. What key functionality that was missing was being able to build applications very quickly and then to do online and offline editing to address the business processes in minutes or in seconds. So this is now available with Spectrum Spatial Connect. Şimdi Spectrum Spatial Connect uygulamamızı anlatacağız. Yaklaşık 3 yıldır Spectrum Spatial ile ilgili web haritalama programımız yayındaydı. Fakat bunun bir mobil versiyonu yoktu. Biz bu Spectrum Spatial için bir mobil versiyon hazırladık. Bu sayede online ya da offline bir şekilde mobil program kullanarak işletmenizin yaşamış olduğu sorunları hızlı bir şekilde çözebileceksiniz. I will go through 2 examples or use cases of how Spectrum Spatial Connect can be used. First use case is around local government and retail. And then about retail. Bu bahsetmiş olduğumuz uygulamayla ilgili size 2 örnekle açıklamaya çalışacağım. Bunlardan birisi yerel yönetimlerle ilgili hazırlanmış bir uygulama, diğeri de perakende satışla ilgili hazırlanmış bir uygulama. So within the example within the public services or local government is now with Spectrum Spatial Connect, we can develop applications very quickly for crowdsourcing. In this example, we've got a crowdsourcing example for puff hole, for taking puff holes. So some members of the public can go into the field. If they identify a puff hole, they can snap a photo, write some comments, fill out a form, and submit. And the same can be done for graffiti reporting or street lights which are not working. So the same can be used with Spectrum Spatial Connect in a very quickly manner. Bu uygulamada yerel yönetimlerin kullanabileceği bir uygulama düşünün. Bu uygulamada yerel yönetimler sizlere, vatandaşlara, kullanıcılara görmüş oldukları sıkıntıları, burada işte bahsedilen örnek şehirde olan grafitiler, işte çukurlar vesaire, bir yerel yönetimin vatandaşlarına daha iyi bir hizmet sunabilmesi için vatandaşlar buradaki görmüş oldukları sıkıntıları fotoğraflarını çekerek, konumlarını ekleyerek vesaire bu program application vasıtasıyla sisteme atabiliyorlar. So the magic really of this application is how you can build the magic of Spectrum Spatial Connect is that you're able to build applications really in minutes because it does not require any coding, but it's just you going through some configurations to do so. Bu uygulamanın bir diğer ve iyi olan özelliği ise herhangi bir kodlama yapmadan az önce görmüş olduğunuz konfigürasyon penceresinde
seçmiş olduğunuz alanlar, kolonlar sayesinde kendiniz çok hızlı bir şekilde bir uygulamayı yayına çıkarabiliyorsunuz. The last example is for retail organizations. With the retail, again, Spectrum Special Connect can be very valuable when it comes to taking location analytics data, being on the field with a mobile application, and then enhancing the data, and then being able to report that back to the central view and obtain a very great example of digital collection. So you could capture photos, add reviews, signatures, upload it and publicize to your site. Bu örnekte de bir saha çalışması yaptığınızı düşünün. Kendiniz sahadan veri topluyorsunuz. Bu toplamış olduğunuz veriyle ilgili fotoğraflar, yani aradığınız özellikleri bu yapılan dakikalar içinde yapılabilecek bir application sayesinde kullanabiliyorsunuz. Maybe we can talk about a little bit about Buzzy application and yes. That's a very thanks to Najm team. It's a very good point. You might be wondering how can we do all this? It's because Pitney Bowes we partnered with a company called Buzzy Buzz, which has already an application on the Apple Store. Since the application exists, and you don't need to get Apple's permission to be able to build your app, because the application is already available with different use cases. So you just do configuration and then publish that. App Store ya da Google Play'de bulunan Buzzy Buzz application ile bizim bir anlaşmamız var. Bu bahsetmiş olduğumuz uygulamaları o Buzzy Buzz application sayesinde yapabiliyorsunuz. Ve yapmış olduğunuz uygulamaları yayınlamak için App Store'dan ya da Google Play'den herhangi bir onay almanız gerekmiyor. Bildiğiniz üzere bu onay süreci biraz uzayabilen, sancılı durumlara gelebilen bir süreç. Fakat bu uygulamanın içinde siz bu oluşturduğunuz uygulamaları direkt olarak yayın alabiliyorsunuz. That's it for me. If you have any question, we'll be outside to answer and give you more details about these applications and also most importantly about Mapinfo. Teşekkürler. Eğer sorularınız varsa ya da öğrenmek istediğiniz şeyler varsa dışarıda bulunan standımıza gelip yanımıza uğrayabilirsiniz. Teşekkürler. Sayın Oumar KEBE'ye sunumlarından dolayı teşekkür ediyoruz ve plaketlerini vermek üzere Başarsoft CEO'su Sayın Alim Küçükpehlivan'a sahneye rica ediyorum. Ve ayrıca Sayın Necmettin Ertaş çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Şöyle biraz daha ortaya alabilirsek. Sayın KEBE ve Sayın Küçükpehlivan'a çok teşekkür ediyoruz efendim.